Mehmet Hocama başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, videoları da kapatırsak sevineceğim. Evet. Evet. Siz başlayın istiyorsanız Oktay Bey. Ben başlayayım. Öncelikle biz kimiz? Öntürk Akademisi kim? Bu arada gelen arkadaşları da alacağım birer birer. Oktay Bey, efendim, Oktay Bey, süresiz değil mi? Bu yeterli süremiz var Yılmaz abi. Tamam. O zaman 15 dakika bekleyelim. 15 dakika çok olur. Çok. Ben şimdi tamam, merak etmeyin abi. O gelenler girer yani. Onda bir sıkıntı yok. Gelenleri alacağım ben. 100'e kadar yeterli şeyimiz var. Yerimiz var yani. Şimdi Yılmaz abi, rica etsem videoyu kapatabilir misin? Evet. Öntürk Akademisi ile başlıyordum. Öntürk Akademisi yaklaşık 300 akademisyen, araştırmacı ve tarihçinin Atatürk tarih vizyonu çerçevesinde bir araya gelerek Türk tarihindeki gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulmuş bir öbektir. Sadece sanal yani sosyal medyada varlık göstermemize rağmen ve kısa bir süre önce kurulmamıza rağmen 2 tane çalıştay, İstanbul'da da, Antalya'da 2 tane çalıştay, İstanbul'da da onlarca video konferanslar verdik. Bu salgın sebebiyle maalesef bunlara bir yıl ara vermek zorunda kaldık. Ve bu nedenle de Zoom'da bugünden başlayarak her hafta bir konuğumuzla birlikte olacağız. Yine ezber bozan, Türk tarihlerin deki gerçekleri, ama nasıl? Bunları bilimsel verilerle, arkeolojik buluntularla ispatlayarak sizlere ulaştıracağız. İlk konuğumuzda çok değerli bir üyemiz Mehmet Turgay Kürüm beyefendi. Mehmet Turgay Kürüm'ün birçok konferansta konferans vermişliği var. Birçok bilimsel sempozyuma katıldı. Çok değerli makaleleri var. Bilimsel yayınları var. Yalnız Mehmet Turgay Kürüm'ü çok özel kılan 2 tane şey var. Bir tanesi 1994 yılında dünyada ilk defa İskandinav runik yazılarını Türkçe okudu. Türkçe okumasıyla birlikte İskandinav runik yazılarının bizim tamgalarımızdan esinlendiği ortaya çıkmış oldu. Bu ezberi bozdu. İkincisi de 2019 yılında katıldığı bir sempozyumda biliyorsunuz Kıbrıs dediğimiz zaman genelde şu ezber anlatılıyor. İşte 1570 yılında Osmanlı fethetti. İşte 1870'lerde de 300 yıldan sonra İngilizlere devretti. Ama nedir? Kıbrıs Rum'dur diye bir algı yaratıldı. Halbuki biz Kıbrıs'ı Venediklilerden aldık. Yani fethederken Venedik'ten fethettik. İngiliz'e devrettik. İngiliz devri aldıktan sonra Kıbrıs'ı Rumlaştırmaya çalıştı. Türkleri de kovmaya uğraştı. Şimdi burada Mehmet Turgay Kürüm ne yaptı? Bizim daha önce bildiğimiz, birçok insanın bildiği ama ispatlayamadığımız bir şeyi, Kıbrıs'ın Türklüğünü aldığı 2500 yıl öncesine götürdü. Böylece yeni bir çığır başlattı Kıbrıs'ta. Bu yüzden teşekkür borçluyuz. Ben şimdi artık sözü Mehmet Turgay Kürüm'e bırakacağım. Kendi görüntümü de kapatacağım. O bitirene kadar dinleyeceğiz. İyi günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim.
Oktay Bey'in anlattıklarına benim ekleyeceğim bir tek şey var. Eğer Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün elinde güçlü bir donanma olsaydı, bugün ne Kıbrıs ne de adalar, Girit dahil bugün çok daha farklı bir konumda olurdu. Ama maalesef Atatürk'ün elinde bir donanma yoktu. O nedenle de yapacağı herhangi bir iş olmadı, yapamadı. O nedenle Osmanlı'dan İngiliz yönetimi devraldı ve daha sonraki hikayeleri biliyorsunuz. Neyse ben sunumuma başlıyorum. Öncelikle Öntürk Akademisi'nin bu imkanı için kendilerine çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteği veren arkadaşlarım var olsunlar, sağ olsunlar. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nce 13-15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Kıbrıs'ta Osmanlı öncesi Türkler Sempozyumunda size şimdi sunacağım Kıbrıs'ta bulunan 2500 yıl önce yazılmış, yaklaşık tabii bu daha fazla, daha da geriye gidiyor olabilir. Ama en kötü ihtimalle 2500 yıl önce yazılmış, bugüne kadar okunamayan yazılarla ilgili Türkçe okuma önerilerimi bu sempozyumda sundum. Davet edildim, sundum ve yazdığım makale ve bildirim Bildiriler kitabında yayınlandı. Bildiriler kitabı görünümü bu şekilde, dış kapağı. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin. Sempozyumun düzenleyicisi olan Sayın Zeki Akçam hocamıza, ki kendisi Türkolog doçenttir, ve bilim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin yöneticilerine de bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bilim kurulunda, sempozyum bilim kurulunda 10 tane akademisyen, değişik ülkelerden, sadece ülkemizden değil, işte İtalya'dan var, Kırgızistan'dan var, Azerbaycan'dan var. Değişik hocalarımız bilim kurulunda yer almıştır. Ancak benim çalışmam bu bilim kurulu haricinde birazdan anlatacağım şekilde Türkiye'deki Türkolog hocalara da sempozyum öncesi gönderilmiş okumaları ve onların da oluru alındıktan sonra onların da okey oluru alındıktan sonra sempozyuma davet edildim, bildirimi sundum. Evet, bu kitabın künyesini de burada belirttim. Hiper Yayın'dan yayınlandı. Şu anda Pandora Kitabevi'nde satışta ve diğer internet sitelerinde satıştadır kitap. Bildiriler kitabı. Şimdi size izah edeceğim, anlatacağım. Kıbrıs'la ilgili genel bilgileri Ahmet Gözlü hocanın, ki kendisi eski çağ tarihçisidir, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda verdiği doktora tezinin, 2011 yılında verdiği doktora tezinin genişletilmiş kitabında, 2012'de genişletilmiş, yaklaşık 500-600 sayfalık bir tezdir bu. Kıbrıs Eski Çağı ve Jeopolitiği isimli tezden aldım. Kendisini de burada anmakta yarar var. Kıbrıs hakkında çok detaylı, çok güzel, herhangi bir çalışma yapacak kişinin başvurabileceği bir bilimsel eserdir.
Şimdi gene bu Gözlü Hoca'nın verdiği bilgilerle ben Kıbrıs'taki tarihi çağları şu şekilde size gösteriyorum. Paleolitik çağ milattan önce 600 bin 10 bin arası, yani taş devri, bizim taş devri. Mezolitik çağ 10 binden 8500. İşte burada tarım ilk böyle ekme, biçme işleri ve hayvan ehlileştirme, yerleşik topluma geçiş var. Neolitik çağ Kıbrıs'a aittir tabii bunlar. Yani dünyanın değişik coğrafyalarında bu tarihler daha farklı olabilir. Kalkolitik çağ, bronz çağı, tunç çağı, bronz veya tunç dediğimiz çağ. Milattan önce 2500 ve 1050 yıllar arasında sürüyor. Bizi ilgilendiren bölüm demir çağı. Demir çağı gördüğünüz gibi milattan önce 1050'de Kıbrıs'ta başlıyor. 325'e kadar gidiyor. İşte 332'de Kıbrıs'ta Helenistik dönem başladı der Gözlü Hocam. Ben buna katılmıyorum. Helenistik, onu izah edeceğim birazdan. Helenistik dediği dönem aslında Makedonya, İskender'in dönemidir. İskender'in döneminden sonra Roma dönemi başlıyor der Gözlü Hoca. Demir Çağı milattan önce 1050 ve 325. Şimdi hangi hakimiyetler var? Gene Gözlü Hocamızın tezinden aldığımız bilgilerle gördüğümüz kadarıyla ilk bilinen hakimiyet Mısır hakimiyeti. 130 yıl sürüyor toplam. Ondan sonra Hitit hakimiyeti var. 120 yıl. Bunlar hep Tunç devri. Sonra ikinci Mısır hakimiyeti başlıyor. Hititler zayıflayınca 120 yıldan sonra tekrar Mısır'ın hakimiyetine geçiyor. 200 senede Mısır'ın hakimiyetinde kalıyor. Ondan sonra Fenike dönemi başlıyor. Ve Demir Çağı milattan önce 1000'de Kıbrıs'ta Fenikelilerin gelmesiyle Demir Çağı başlıyor. Ve 300 sene 709'a kadar Fenike hakimiyeti sürüyor. Yani 300 yıl Fenikeliler Kıbrıs'ın tek hakimi. Fenike'den öncesi şu şekilde Hititlerin bir yerleşim yeri var, Alaşya. Ona birazdan değineceğim. Orada bir var, yerleşim yeri var Hititlerin. Ama onun dışında bir Mısır yerleşim yeri söz konusu değil. Fenike ise Fenike'nin yapısı biraz farklı. Fenikeliler kolonileştiriyorlar. Yani gençlerin nüfusları arttıkça genç nüfusu gemilere koyuyorlar. Hadi gidin diyorlar. Kendinize yeni bir yurt bulun. Ve Fenikeliler gelip yerleşiyor. Ama Mısırlılar Kıbrıs'a gelip yerleştiğine dair bir yerleşim yeri veya ya da Mısır'dan bir halk hareketi veya bir göç söz konusu değil. Hititlerden var ama çok sınırlı. Sadece bir Alaşya kenti bugüne kadar bulunmuş. Fenikelilerin özelliği dediğim gibi nüfus hareketi de var. Yani Fenikeliler yurt edinmek üzere Kıbrıs'a gelmişler. Yani işte bakırını alalım, işte ağacını, odununu alalım veya işte bir ticaret merkezi, limanı olarak kullanalımın ötesinde, bunların ötesinde
oraya yerleşim amacıyla yurt tutmuşlar. Sonra Fenikeliler zayıflıyor. Asurlular güçleniyor. Asur hakimiyetine giriyor. 141 yıl. Ama gene Asur'dan bir nüfus göçü görmüyoruz. Olay şu şekilde: 300 yıllık Fenike hakimiyeti döneminde kurulan şehir devletleri diyelim veya şehir krallıkları diyelim. Her şehrin bir kralı olduğu söyleniyor. Bunlar Asur'a tabi oluyorlar. Yani Asur hakimiyetinde Fenike'deki krallar Asur'a tabi oluyorlar. Asur hakimiyeti bu. Gene Mısır, 3. Mısır hakimiyeti de öyle. Bunlar da 140 yıl, işte Asur zayıflayınca tekrar Mısır bir hakimiyet sağlıyor 43 yıl. Sonra Mısır zayıflayıp Persler güçlenince Pers hakimiyeti oluyor. 192 yıl Kıbrıs'ta. Ama tabii gene de bir Pers İmparatorluğundan veya adaya bir göç veya insan yerleşimi söz konusu değil. Tamamen Fenikelilerin kurduğu düzen devam ediyor. Yönetim sistemleri devam ediyor. Ta ki İskender'in hakimiyetine kadar. Yani İskender'in hakimiyeti milattan önce 333 yılına kadar. Ve bizim Kıbrıs'ta bu yazılar, benim okuduğum yazılarda Kıbrıs'ta 1000 ve 709 yıllar arasında 300 sene resmi Fenike hakimiyetinde ortaya çıkıyor. Daha önce yok bu yazılar. Fenike hakimiyetiyle ortaya çıkıyor. Fenike hakimiyeti 700'e bitmesine rağmen bu yazı hala kullanılmaya devam ediyor. Ta ki İskender'e kadar. Makedonyalı İskender gelince hem bir Helen nüfus veya Helen demeyeyim de Makedon nüfus veya başka yerlerden nüfus, İskender'in şeyinden gelen bir nüfus da söz konusu oluyor. İskender'in hakimiyeti 10 yıl sürüyor. İskender ölümünden sonra devlet parçalanıyor. Ptolemy hakimiyeti dediğimiz de İskender'in generali. Yani İskender'in generalleri İskender'den sonra Makedon, yani yıkılmasından sonra, ölümünden sonra generaller ülkeleri paylaşıyorlar. Ptolemy hakimiyeti dediğimiz dönemde bir generalin yönetimi. Daha sonra Roma hakimiyeti geliyor. Yani hiçbir zaman için bir Helen veya bir Grek şeyi Roma'dan önce yok. Veya İskender'den önce yok. Şimdi Kıbrıs'ta bulunan yazıtlardan en eski yazı Alaşya'da, ki Enkomi diye de adlandırılıyor, bulunmuştur. Bulan ekip bronz çağına tarihlendiriyor. Milattan önce 1000'li yıllara kadar kullanılıyor bu yazı. Yani demir çağı öncesinde yazı kullanıldığı düşünülüyor. Bu yazıyı Taton ve Gözlü hocamız aktarıyor. Bunu Girit'teki Liner A, Liner B denen Minion yazısına benzetiyorlar. Kübrominion diye adlandırıyorlar. Ama şimdi birazdan göstereceğim yazıtı daha çok Hitit yazısına, çivi yazısına benziyor. İşte yazıt burada. Bulunan yazıttan bir örnek diyelim. Bunu Taton ve Gözlü hocamız da aktarıyor oradan. Kıbrıs Minos yazısı diyorlar. Ve Girit Liner A yazısıyla benzerliğini kuruyorlar. Ama şunu da itiraf ediyorlar. Ne Girit Minos yazısı ne de Kıbrıs'taki Minos yazısı henüz okunamamıştır, çözülememiştir diyorlar. Yani
özetlersek Bronz Çağı'nda Kıbrıslıların kullandığı alfabenin çözülememesi gibi o dönemde Bronz Çağı'nda Kıbrıs'ta hangi dilin konuşulduğu da çözülememiş bir problemdir diyor. Hill isimli bir akademisyen ki buradan da Gözde Hoca aktarım yapıyor tezinde. Yani Fenike Çağı'ndan önceki yazı okunamamış. Peki gelelim esas bizim konumuza. Erken Demir Çağı'nda durum neydi? 1050'de 395 yılına kadar, yani hemen hemen Makedonyalı İskender'e kadar Kıbrıs'ta farklı bir yazı ortaya çıkar ve yaygın olarak kullanılır. Bunu ben söylemiyorum, bunu Gözde Hoca tezinde diyor. Bu yazı Kıbrıs hece, Kipro-Silabik yazısıdır. Her biri bir heceyi belirten ve genelde dikkat edin sağdan sola yazılan, yani Latinler gibi soldan sağa değil, Araplar gibi, Göktürkler gibi sağdan sola yazılan Eteo-Kipriot dilini, yani bunun anlamı şu, Kıbrıs'ın yerel halkının dilini temsil etmekte kullanılan bir yazıdır diyor. Gördüğünüz gibi Fenikelilerle bu yazı başlıyor. Fenikelilerden önce yazı yok. Fenikelilerle bu yazı başlıyor. Makedon İskender'in hakimiyetine kadar bu yazı yaklaşık 800 sene Kıbrıs'ta kullanılıyor ki bunun 300 senesi Fenike dönemidir. Yani resmi yazı dönemidir. Resmi yazıdır Kıbrıs'ın. Bir hece yazısıdır. Her sembol bir heceyi temsil eder ve sağdan sola yazılır. Ve bu Eteo-Kipriot bilinmeyen bir dildir ve henüz yazısı çözülmemiştir. 2012'deki tezinde Gözde hocamız kabul edilen, herkesin kabul ettiği bu şeyi tezinde yer veriyor. Milattan önce 2. yüzyılın sonlarına doğru Kıbrıs hece yazısı etkisini yitirirken Yunanca, Helenistik ve Roma Kıbrıs'ın başkalarının yazıları yazı dili haline gelmiştir diyor Gözde Hoca. Yani işte milattan önce 200. yüzyılın sonu dediği işte İskender ve sonrasında ve Roma hakimiyeti dönemi. Evet, bir daha tekrar bunu koydum ki hani gördüğünüz gibi 300 sene Fenike döneminde ortaya çıkıyor yazı ve Asur, Mısır, Pers hakimiyetlerinde de bu yazı hala kullanılıyor. Çünkü halk değişmiyor. Halk aynı halk. Kullanılıyor. İskender'le birlikte milattan önce 330'da bu yazı yok oluyor. Yerini diğer işte Latin ve Helen yazılarına bırakıyor. Evet. Şimdi ben ne yaptım bu çalışmamda, bu sunumda? Bu milattan önce 10 ve 2. yüzyıllar arasında 800 yıl yaygın olarak Kıbrıs'ta kullanılan, hangi dile ait olduğu tespit edilemeyen ve okunamayan, ismine de Kıbrıs hece yazısı diye adlandırılan, yani Kıbrıs halkının esas yazısı diye adlandırılan yazıtlardan 2 tanesi için Türkçe okuma çalışmasını şimdi size sunacağım. Mehmet Turgay Kürüm, Buyurun. bir saniye alabilir miyim? Şimdi bir uyarı geldi. Normalde gelmemesi gerekiyordu ama 5 dakika kaldı diyor. O yüzden ben yeni bir şey daha koydum oraya. Eğer kesilirse aynı bu ID'yi gönderdim arkadaşlara. Yani kesilmezse bir sorun yok. Devam edeceğiz. Tamam. Kesilirse bu ID'den devam edecek. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Daha önce olmayan, şu anda please move this window falan bir şeyler geliyor ekranıma.
Siz de görüyor musunuz? Şurada. Siz görmüyorsanız mesele yok. Ya. Şurada bir şey görüyor İyi musunuz? akşamlar Görülüyor. Mehmet Hocam. Evet, o var Görülüyor, maalesef. Ben Onun o gitmesi çıkış için ortaya ben de anlayamadım. onun Arkadaşlar, gitmesi için paylaşımı durdurup tekrar paylaşım yapmanız gerekiyor. Yani ekran paylaşımınızı durdurun, sonra Tamam. tekrar paylaşım yapın hocam. Başka türlü gitmez. Tamam. Affedersiniz. Evet. ID Biraz ara nerede vermiş acaba? olduk. e, Buyurun. ID'yi ID'yi chatten nerede gönderdim. paylaştınız? Chatten. Chatten paylaştım ID'yi. Evet, ekranımı tekrar paylaşayım. Chatten tekrar paylaşabilir misiniz? Tekrar ben paylaşacağım bakın. Evet. Şimdi Lütfen. E, bu çalışmamda Arkadaşlar bir saniye, 849 40 25 01 55 ID'yi, passcode aynı 1 2 3 4 849 40 25 01 55. Eğer bir kesilme olursa. Evet, devam edelim. evet. Şimdi benim okuma çalışması yaptığım 2 yazıt şu eserin içinde olan yazıtlar. Peki bu eserin hikayesi ne? Onu biraz anlatmak istiyorum. Oliver Mason bir araştırmacı, akademisyen ve gidiyor İngiltere'deki British Museum, Amerika'daki National Museum ve İsveç'teki Mediterranean Museum, yani Akdeniz Medeniyetleri Müzesi isimli bir müzede bulunan, Kıbrıs'tan çıkartılmış ve bu müzelere yerleştirilmiş yazılı eserleri üzerindeki resimlerini veya eserlerin çizimlerini yapıyor. Resim de yok çoğu, yani çizimlerini yapıyor. Çizimleriyle bir çalışma yapıyor. Yani bu müzelerdeki Kıbrıs yazılı eserlerinin bir dökümünü yapıyor ve müzelerden özel izinler alarak. Sonra bu kitabı basıyor. Kitabın ilk basımı 1961 yılında Yunanistan'da yapılıyor. 1963 yılında ki bizim elimize geçen bu Paris Edition'ı diye, yani Fransa'daki baskısı, yapılan baskısı bizim elimizde. Peki bu kitap neredeydi? Bu kitap şurada da mührünü göreceğiniz gibi Güney Kıbrıs'taki Rum Patrikliği'nin kütüphanesindeydi. Peki bu kitaba nasıl ulaşıldı? Bir İngiliz vatandaşı, Türk asıllı İngiliz vatandaşı bir gencin çabalarıyla bu kitabı o kütüphanede ulaşıldı ve o kitabın fotokopileri veya fotoğrafları çekilerek bize ulaştırıldı. Şimdi bu Manson'un kitabının hikayesine gelirsek eğer, İsveçliler 1927 yılında Kıbrıs'ta bu runik yazıları olduğunu öğreniyorlar. Kendileri de runik yazıyı kullandıkları için kendi atalarını aramak amacıyla Kıbrıs'ta da böyle benzer yazılar var deyip Kıbrıs'ta bir arkeolojik çalışma yapmak istiyorlar. Amerikalıları sponsor olarak ikna ediyorlar ve Amerika'nın gücünden faydalanarak İngiliz yönetimindeki Kıbrıs'ta arkeolojik kazılar yapmak için
İngiliz yönetiminden izin alıyorlar. Buna işte İsveç Kıbrıs Keşif Gezisi adı veriliyor. 1927'de başlıyor. 1931'e kadar yaklaşık 4 seneye yakın Kıbrıs'ın her tarafını da kazılar yapıyorlar. Çıkardıkları eserleri bir depoda tutuyorlar. İngilizler geliyor, işte biz bunları alacağız diyorlar. Arkasından Amerikalılar ben de bunları alırım diyor. Geri kalanını İsveç götüreceklerini götürüyor. Kalanını da bugün Rum Lefkoşa tarafı kısmında, Rum kısmında kalan Lefkoşa'daki müzeye, Kıbrıs Müzesi'ne bırakıyorlar götüremediklerini. Ama esas büyük kısmı British Museum, National Museum ve İsveç'teki Mediterranean yani Akdeniz Müzesi'ne götürülüyor. Bu kitabın yazarı Manson da bir Fransız. Bu Kıbrıs yazıtları araştırmak istiyor. En büyük miktar olarak işte Amerika'daki National Museum'da başlamak üzere İsveç ve British Museum'daki İsveç'teki Akdeniz Müzesi'nde ve İngiltere'deki British Museum'da özel izinlerle depolarında olan bu Kıbrıs'la ilgili yazılı eserleri inceliyor. Muhtemelen fotoğraf çekmesine izin vermiyorlar. O da elle çizim yapıyor. Çizimler yapıyor. Ve bu kitabı oluşturuyor. Bu kitap bize dönelim. Bu kitap Kıbrıs'taki Rum Patrikliğindeki Hristiyan Rum Patrikliğindeki kütüphanede bulunuyor. Bu kütüphanenin damgası ve her sayfası fotoğraflanıyor ve bize bir şekilde ulaşıyor. Bu çalışma analitik düşünme tekniğiyle Orhun ve Yenisey'de bulunan damgaların oluşturduğu alfabe ve ses değerleri kullanılarak zaman ve mekan farkından doğabilecek farklılıkla göz önüne bulundurarak ortaya çıkan kelimeleri Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat-ı Türk isimli eserinde tespit ederek yapılmıştır. Kullandığım Orhun Yenisey alfabesi bu gördüğünüz alfabedir. Bu alfabe benim makalelerimin ekinde vardır. Akademiya Edu'da makalem var. Oradan indirip bu alfabeyi siz de kullanabilirsiniz. Bu alfabe veya işte bu tablo diyeyim, damga tablosu, damga ve ses değerleri tablosu Meydan Larus'un 1993 yılında basılan Meydan Larus'ta Göktürk maddesinde Türkologlar tarafından konmuş ve ben bunu aldım. Aynen bu şekilde. Benim sadece eklentilerim işte İngilizceleri şurada back vowel, front vowel vesaire şu sütundakiler. Benim eklentilerim. Gerisi aynen Meydan Larus ansiklopedisinde olduğu gibi. Niye bunu kullanıyorum? Çünkü burada hem Orhun'un klasik damgaları var ki yani Göktürkçe kurslarına vesaire gittiğinizde bunları öğrenirsiniz. Şunları görmezsiniz. Veya piyasadaki diğer alfabelerde genellikle bu klasik standart şekilleri görürsünüz. Bunlarla yazmanız gerekir. Klasik standart halidir bunlar. Ama Orhun'da başka şekiller de var. Aynı ses değerlerine sahip yazı olarak kullanılmış bir de şu şekiller var.
ve şuradaki Orhun'daki başka şekiller sütununda. Bir de ayrıca aynı ses değerlerine sahip Yenisey damgaları da burada mevcut. Tabii bunda da tümü yok. Yani bazı şeyler mesela baş hecesini karşılayan damga burada yok. Burada bazı damgalarda yok. Ama genelde var. Yani bütün damgalar hemen hemen var bu alfabede. Bir yazıyı çözmek için bu alfabeyi, yani yıllar önce, seneler önce yazılmış bir yazıyı okumak istiyorsanız bu tabloya ihtiyacınız var. Bu da Kıbrıs Demir Çağı'ndaki, yani bizim makalemizin söz konusu olan Kıbrıs Demir Çağı'nda kullanılan damgalar. Gördüğünüz gibi altlarda bir takım ses değerleri verilmiş. Hem okuyamadık, bu yazılar okunmuyor diyorlar, hem de ses değerleri veriyorlar. İlginç. Mesela bizim baş damgası şurada var, görüyoruz bakın. Ama farklı bir formatta. Neyse, biz tabii ki bu ses değerlerini kale almayacağız. Evet, bu çok ilginç bir tablo. Elle yapılmış. Bir araştırmacı tarafından yapılmış. Bu tabloda dikey sütunlar damgaların bulunduğu lokasyonları gösteriyor. Yani yerleri gösteriyor. Kıbrıs'ın şurasında şunlar bulunmuş. En başta da ses değerleri var. Gene işte aynı mantıkla ses değerleri vermişler kendilerince. Biz bunu tabii ki kale almıyoruz. Biz Orhun yazısındaki ses değerleri kale alıyoruz. Yani araştırmacı oturmuş kendi eliyle Kıbrıs'ın değişik lokasyonlarında, değişik bölgelerinde bulunan damgaları bu şekilde bir tablo haline getirmiş. Muhtemelen kendisi de okuma çalışması yapacaktır. Peki bu tablo neredeydi? Nerede bulduk ve bize nasıl ulaştı? Bu tablo bahsettiğim Manson'un Kıbrıs Rum kesimindeki Patrikhane'nin kütüphanesindeki kitabının arasından çıkıyor. İlk defa orayı gidip araştıran arkadaş bunun da fotoğrafını çekiyor. Sonra bunu tabii kitabın arasına tekrar koyuyor. Daha sonra tekrar gidip günler sonra tekrar gidip de kitaba baktığında bu tabloyu kitabın arasından bulamıyoruz. Yani bu tablo şu an yok. Yani bizde de yok, kitabın arasında da yok. Nerede? Meçhul. Ama biz bunu fotoğraflamış olduk ve kullanacağız. Yani aslında bizim kullanmamıza gerek yok. Ben bazı sunumumda kullanacağım. Yani bilin ki şunlar değişik lokasyonlarda, Kıbrıs'ın değişik lokasyonlarında bulunmuş damgalar. Evet. Deminki tabloyu biraz büyüttüm. Sadece bir bölgesini aldım. Ve sadece birkaç tane Orhun yazısını koyarak size nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalıştım. Mesela şu Orhun Yenisey'de bulunan damgalar, Türk damgası. Bu Kıbrıs'ta bulunan damga. Birebir aynı. Bu Orhun Yenisey'de bulunan damga. Bu birebir aynı Kıbrıs'ta ama farklı şekilleri de var yani. Bunun da öyle. Mesela noktayken çizgi de olmuş bazen. Değişik şekil. Sonra dikdörtgen yapmışlar. Ortasına bir dik çekmişler falan. Ama hepsi aynı ve şeyin değişik varyasyonları. Lokasyon farklı. Yani şu lokasyonda bu kullanılmış, başka Kıbrıs'ın başka bir yerinde bunlar kullanılmış gibi. Öyle düşünün. Şu bakın aynen burada var. Bizim meşhur ep damgası. Ama bakın değişik farklı lokasyonlarda, farklı şekillerde de var. Aynı lokasyonda farklı şekilde de var. Şurası tek bir aynı lokasyonda 3 farklı şekil var. Tabii yazarın o anki eline, durumuna veya yazdığı malzemenin
özelliğine göre bu tip farklılıklar oluşabiliyor. Şu damga aynen burada var ama ters gözüküyor. Bunun doğrusu da var. Yani düz olarak da bunu görmemiz mümkün. Şunun aynısı var burada gibi. Yani ben sadece bir örnek olsun diye bir bölümden size bir fikir vermesi açısından gösterdim. Şimdi biz hem bu son gösterdiğim büyük elle çalışmadaki hem de başka kitaplardan ve Manson'un kitabından yaptığım tespitlere göre birebir aynı olan sembola. Yani bizim Orhun ve Yenisey'de yazı amaçlı kullanılan damgalarla Kıbrıs'ta demir çağında yani 1000 sene önce, Orhun Yenisey'den 1000 sene önce, günümüzden 2500 sene önce kullanılan damgalardan birebir aynı olanları. Yani bunlar hem Orhun Yenisey'de var hem Kıbrıs'ta var. Yani toplam 19 damga, sembol ortak. Birebir aynı. Yani hiçbir varyasyon, farklılık olmadan aynı. Bu 19 rakam gerçekten çok büyük bir rakam. Belki bilenleriniz vardır. Vikinglerin kullandığı futhark denilen kendi dillerine uyarladıkları alfabede 16 damga var. Yani 16 harfli futhark diye geçiyor. 16 damgayla adamlar bütün dilini yazıya geçirmişler. Ki 19 iyi bir rakam. Şimdi bu damgalardan hariç bu damgalardan türetilmiş damgalar da var. Yani onları da sayarsak sayı çok yükseliyor. Mesela bizim ok damgamızı almış, altına bir çizgi çekmiş. Veya altını şöyle yuvarlak yapmış. Veya hem çizgi çekmiş hem altı yuvarlamış. Ters çevirmiş bir de çizgi çekmiş. Bizim ep damgamız burada böyle yuvarlatmış. Demin de görmüştük zaten. Efendime söyleyeyim bizim şu damgamızın altına bir çizgi çekmiş. Başka bir yerde veya aynı lokasyonda bir de iki çizgilisi var. Yani hem bu var, bazen hatta aynı yazıda hem bu var hem bu var. Aynı yazıda, aynı yazının üstünde. Bizim bu damgamızı alıp işte altına bir şöyle ok konmuş. Şu damgamız ters çevrilip kullanılmış ama aynı yani. Ama bunu niye ben buraya aldım? Bir de bunun yanına iki tane çizgi çekmiş. Yani şuraya iki çizgi çektiği gibi bunu da iki yanına çekmiş. Şu zaten şundan bozma veya bizim işte ep damgasından bozma. Neredeyse omega'ya ulaşıyor. Yani Grek alfabesinde kullanılan omega'ya ulaşıyor. Mesela şu damgamızın şu kadar versiyonunu gördüm. Yani şu damgadan bir çizgi çekmiş, yukarıya bir çizgi çekmiş, iki yanına bir çizgi çekmiş, üstüne altına bir çizgi çekmiş, 3 tane çizgi çekmiş. Sonra şuna benzetmiş. Yani şu damgayla bu damgayı birleştirip şöyle bir şey yapmış. Onunla da yetinmemiş. Bir de altına da çizgilisini yapmış. Evet. Er damgası meşhur biliyorsunuz. Bu er damgasının birebir aynı var ama ondan başka da bunun işte altına bir çizgilisi var. İşte kenarı kırık, üstte bir çizgili, altta bir çizgisi var. Şu şekli var, bu şekli var, bu şekli var. Yani evet. Bu kadar genel bilgiden sonra Kıbrıs hece yazısı ile Göktürk hece yazısının ortak yönlerini şöyle bir yani ortak sembollerden 19 ortak sembolden ve türetilmiş sembollerden hariç bir de her iki yazı hece yazısıdır. Yani her sembol bir heceye tekabül ediyor. Sese değil. Her iki yazıda da sesli harfler bazı kurallar dışında yazılmıyor. Yani her iki yazıda da sesli harfler genelde yazılmıyor. Özel durumlarda yazılıyor. Her iki yazıda da runik denen işte bizim oyma, damga dediğim yazı karakteri kullanılıyor. Her iki yazıda
da kelime ayracı olarak nokta kullanılmış. Göktürk yazılarında genellikle 2 nokta üst üste kullanılmış. Ama Göktürk yazılarında bazen tek noktalı örnekler de var. Ama Kıbrıs yazısında tek nokta yerine bazı yerlerde çok kısa dik bir çizgi de kullanılmış. Yani bazı şeylerde nokta yerine kelime ayracı olarak çok kısa, yani noktanın yani biraz daha yani belli olacak şekilde çok kısa çizgi olarak kullanılmış. Her iki yazıda sağdan sola yazılmıştır. Yani yazıların yönü de aynıdır. Evet. Kıbrıs hece yazısı Göktürk hece yazıtlarından yaklaşık 900 yıl eskidir. Coğrafya farklı ve uzaktır. Bu nedenle sembollerin çoğu birebir aynı değildir. Ama 19 tanesi demin de gösterdiğim gibi birebir aynı sembollerde mevcut. Orhun yazıtlarında hem semboller sadeleştirilmiş, yani burada kullanıldığı gibi sağına soluna altına üstüne çizgi konmamış, farklı şekilde damgalarla iş çözümlenmiş. Hem de yazım kuralları basitleştirilmiş. Kelime ayracının tek nokta veya kısa çizgi olması bazı karışıklıklara neden olduğu için 2 nokta üst üste Orhun'da genellikle kullanılmıştır ve isabetli bir uygulamadır. Kıbrıs hece yazılarında genellikle benzer semboldeki farklılıklar, yani sembolün altına, üstüne, yanına, sağına, soluna, içine bir takım çizgiler eklemekle farklı varyasyonmuş gibi görünüyor ama benim düşünceme göre bu eklenen çizgiler eklendikleri konuma göre sembolün temsil ettiği hecede ünlü sesin ünsüz sesten önce mi sonra mı geldiği ya da ünlü sesle birlikte mi ya da ünsüz sesle birlikte mi kullanılacağını, kalın ünlüyle mi ince ünlüyle mi kullanılacağını belirlemek için bu çizgiler kullanılmıştır diye düşünüyorum. Ama ileride daha fazla Kıbrıs yazıtları okunduktan sonra bu durum daha kuralları kesinleşecek kanısındayım. Bu nedenle okumalarımda sembollerin alt, üst, yan, içindeki çizgileri dikkate almadan Göktürk hece yazısı sembollerinden aynı veya benzer olanları ve ses değerlerini kullandım. Kıbrıs, şimdi gelelim kelime söz varlığıyla ilgili. Kıbrıs hece yazıları ile Kaşgarlı Mahmut'un eseri arasında 1600 seneye yakın zaman ve coğrafya farkı var. Asıl Kaşgarlı Mahmut'un esas divan, yani Kaşgarlı Mahmut'un bizzat yazdığı divan bulunamamıştır. Elimizdeki kopyası, yani Besim Atalay'ın da çevirdiği, Türk Dil Kurumu'nun da bastığı ve herkes işte Divan Lügatı Türk Kaşgarlı Mahmut diye kullandığı, referans aldığı eser aslında İran asıllı olan, bakın İran, yani Arap değil, Türk de değil, İran asıllı olan Şamlı Mehmet isimli bir kişi tarafından Kaşgarlı'dan 200 sene sonra yazılmıştır. Tercümeyi yapan Besim Atalay, Şamlı Mehmet'in Türkçeyi tam bilmediğini ve Arapçasının da iyi olmadığını ifade etmektedir. Eser 18 harfli Arap alfabesiyle kaleme alınmıştır. Bu nedenle Türkçe kelimelerin düzgün sesler ile doğru ifadesi çok zordur. Yani bir Türkçedeki olan bir sesi 18 harf Arap alfabesiyle çoğu sesi yazamayabilirsiniz. Bugün 29 harfli Türk yazısı bile bazı eski sözcüklerin seslerini doğru verememektedir. 18 harfli Arap alfabesiyle yazılmış Divan Lügat-ı Türk'ün seslerin ne kadar doğrulukla verdiği de düşünülmesi gerekir.
eserde Divan Lügat-ı Türk'te 7.000 civarında kelime kaydı vardır. 6.000 küsur. 7.000 diyelim düz hesap. Eserde her kelime yer almamıştır. Çok yaygın olan ve geniş coğrafyada farklı boyların ortak olarak kullandığı kelimeler genelde sözlükte yer almıştır. Coğrafik şive ve ağızlar çok fazla dikkate alınmamıştır. Yani 7.000 kelime dönemin söz varlığının tamamını kapsamamaktadır. Benim tahminim Kaşgarlı Mahmut'un bu eseri kaleme aldığı dönemde Türkçenin söz varlığı bunun 10 misli olması gerekir. Yani 70.000 kelimeden aşağı olmadığını düşünüyorum. Ancak işte en çok kullanılan, en yaygın kullanılan kelimeler sözlükte yer almıştır. Ve 7.000'dir sayısı. Ama bütün bu özellikler, olumsuz özellikler eserin önemini azaltmaz. Çünkü elimizde daha iyi bir eser, daha iyi bir şey yoktur ve başka milletlerde de bu kadar eski bir dil sözlüğü yoktur. Bu tip çalışmalarda da ilk bakılacak eserdir. Yani biz bulduğumuz bir kelimeyi öncelikle Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünden bakarız. Eğer orada bulamazsak o zaman Orhun yazıtlarının söz varlıklarına bakarız, kelimelerine bakarız. Orada bulamazsak işte Kutat-Kubilik'e bakarız. Orada bulamazsak işte en son gider Çuvaş sözlüğüne, eski Çuvaş sözlüğü, eski Uygur sözlüğüne ve diğer Türk dilleri sözlüklerini Kazak sözlüğünü, Kırgız sözlüğünü de ararız. Ancak şunu da belirteyim. Artık bu bizim şansımızdan okuduğum 2 yazıtta da çıkan bütün kelimeler Divan Lügat-ı Türk'te mevcut. Şimdi gelelim yazıtlara. Bu gördüğünüz fotoğraf Manson'un bahsettiğimiz kitabının işte 341. sayfasında yer alan 104 nolu şekil. Bu bir testi veya su sürahisi, öyle diyelim. Şeyden, topraktan yapılma seramik bir testi, pişirilmiş seramik bir testi. Üzerinde işte desenler var ve bir tane de yazı var. Bu yazıyı Manson kitabını alırken testinin resmini çizmiş. Yazıyı da burada açık bir şekilde yerleştirmiş. Ve sonra da oturmuş kendisi bununla hakkında yazı yazmış. Şimdi bu fotoğraf bana Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Türkolog doçent Zeki Akçam hocam tarafından maille gönderildi. Ve dedi ki Turgay Bey, Kıbrıs'ta böyle böyle bir yazılar var. Bu yazıyı okuyabilir misiniz? Tabii heyecanlandım. Çünkü daha önce Kıbrıs'ta bu tip yazılar olduğunu bilmiyordum. Heyecanlandım. Aldım bu yazıyı. Hemen hazırlığımı yaptım. İşte alfabemi çıkardım, kitaplarımı hazırladım, oturdum. Sakin kafayla üzerinde çalıştım. Ve işte yazıyı tekrar buraya aldım. Şöyle bir tablo yaptım. Bu işte Kıbrıs yazısı. Bu damgalar işte baştan size gösterdiğim Orhun Yenisey alfabesindeki damgalar. Benzerlerini buraya koydum. Yani şurada mesela dik bir açıyla geliyor. Bizim şeyde Orhun Yenisey'de bu açılı geliyor. 45 derecelik bir açı var.
Bu işte dediğim gibi bu sağında solunda içindeki çizgileri bir kenara bıraktığım zaman bu damgamız. İşte alttaki çizgiyi bir kenara bıraktığımız zaman bu damgamız. Alttaki gene çizgiyi bir kenara bırakırsak bu damgamız. Gene baştaki damgamız. Bu damgamız. Evet, kelime ayracı tek nokta. Biz çift noktayı kullanıyoruz. Orhun yazıtlarında. Karşılığı çift nokta. Bu damga aynen var. Bakın şu damga hem burada bir altı çizili var, bir de burada çizisiz var. Neden? Çünkü burada kalın ünlüyle bakın. Şurada kalın ünlüyle. Burada ise ince ünlüyle. Demek ki şu damgayı yani kalın ünlü için ayrı damga, ince ünlü için ayrı damga yapılmamış Orhun Yenisey'deki gibi. Kalın ünlüyle ince ünlüyle kullanılan damgayı kalın ünlüyle kullanacağız zaman altına bir çizgi çekmiş. Şimdi bu da ok damgamız tekrar bu sefer yukarıya bakıyor. Şimdi bunun altına ses değerlerini yerleştirdim. Gene aynı tabloda. Yani o tabloyu ben yapmadım. Danimarkalı Thomson'ın çalışmalarından ortaya çıkan Türkologların yaptığı kullanılan tablo. Çıkardığım zaman ben sadece şunu yaptım. Mesela şuna kalın N sesi kalın ünlülerle diyor. Bu na olabilir veya an olabilir. No veya on olabilir. Nu veya un olabilir. Yani kalın ünlülerle. Ama hangi ünlüyle? Onu dil içinde yani yazıda Türkçe bilen biri kelimeden gelişinden tahmin edebiliyor, biliyor. Ben burada A ünlüsünü de kullandım. Ve an hecesi olarak kullandım. Yani hece yazısı ya bu. Bu sembol dedim burada an sesini veriyor. An hecesini veriyor. Bu da kalın ünlülerle D. Bu da da hece sesini veriyor. Bu K gene kalın ünlülerle K sesini veriyor. Bu tu sesini veriyor. Bu N sesini veriyor. Bu G sesini veriyor. Efendime söyleyeyim bu T sesini veriyor. T hecesini, bu ki hecesini veriyor. Diye yerleştirdiğimde çıkan yazı sağdan sola okunduğunda anda katung teki şeklinde bir Türkçe ifade var. 2 tane kelime var. Anda katung, anda kadın veya anda hatun. Teki ise ziyaretçi, misafir demek. 2 kelime anda katun. Birleşik kelime olduğu için işte kelime ayracı kullanılmamış bir isim. Anda hatun, anda kadın veya her iki şekilde de okunabilir. Teki de ziyaretçi, misafir şeklinde ben bu tabloyu aldım. Zeki hocama, doçente, bana bu yazıyı okuyabilir misin diyen hocama gönderdim. Hocam bu yazı bu şekilde okunuyor diye. Tabii daha fazla detaya girmedim. Çünkü hem anda katun, anda kadın kelimesi hem de teki kelimesi Divan Lügat-ı Türk'te var. Hemen hemen bütün Türkologlar onu Divan Lügat-ı Türk'ü ezbere bilir veya işte en azından baştan aşağı ya okumuştur, bilir düşüncesiyle. Göktürk damgalarını da bilir. Alfabe herkeste var. Yani Orhun Yenisey'dir. Yani tereciye tere satmamak için bir detaya girmedim. Dedim sadece hocam bana gönderdiğiniz yazı bu şekilde okunuyor. Anlamı da anda hatun teki ziyaretçi
Anda hat kadın misafir şeklinde okunuyor dedim, gönderdim. Tabii Zeki hocam daha sonradan öğrendiğime göre bu yazıları Türkiye'deki birçok Türkolog hocamıza göndermiş. Burada Kıbrıs'ta böyle yazılar var. Okunabilir mi Türkçe diye. Herkes yok. Bunlar Türkçe değil, okunamaz. Benzemiyor falan filan. Benziyor ama işte Türkçe değil bunlar falan deyip okuyamamışlar. Yani veya önemsememişler. Veya Kıbrıs'ta Türk yazısı ne arasın diye o tarihlerde diye düşünmüşler. Onun üzerine Zeki hocam bana bu yazıyı göndermiş. Yani son bir umut bana göndermiş. Ben de okudum, gönderdim. Tabii hemen hocamız bu yazıyı, benim bu okumamı değerli Türkolog hocalarına gönderiyor. Ve diyor ki hani sizin okunamaz dediğiniz yazıtları Turgay Kürüm bu şekilde okudu. Ne dersiniz diyor. Fikirlerini soruyor. Değerlendirme istiyor. Evet. Değerli hocalarımızın bir kısmı değerlendirme yapmıyor ama bir hocamız, çok değerli bir hocamız, çok doğru bir tavır gösteriyor. Oturuyor. Bilimsel bir tavırla bu yazıların neden Türkçe olamayacağını, okunan kelimelerin neden Türkçe olmayacağını madde madde yazıyor. Yani bu bilimsel bir tutumdur. Takdire şayan bir tutumdur. Diyor ki hocamız, değerli hocamız, buradaki işaretlerin bir kısmı her ne kadar eski Türk yazısını anımsatıyorsa da maalesef onlardan değildir. Yani diyor ki bu yazılar Türk yazısı, eski Türk yazısı değildir. Anımsatıyor ama Türk yazısı değildir. Yalnız soldaki oka benzer işaret şu. Türk runik alfabesinde vardır. Diğerleri şunlar eski Türk preferik varyantında bile görünmez. Türkçe olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Futark yazısı olsa gerek. Hani şu Kuzey Avrupalıların kullandığı yazı türü. Şimdi arkadaşlar öncelikle damgaların konusundaki eleştirisini veriyor. Diyor ki damgalar her ne kadar benzese de, anımsatsa da Türk yazısı değildir diyor. Sonra geliyor okunan kelimeye. Aslında iki kelime var. Üç kelime olarak anda'yı ayrı, katungu ayrı, tekiyi ayrı olarak eleştiriyor hocam. Diyor ki öncelikle eski Türkçe'de anda kelimesi yok. Bakın eski Türkçe'de anda kelimesi yok. Ant var. A-N-T vardır. Anda, ant içmiş. Türkçeden Moğolca'ya geçmiş kelimedir diyor. Ve bildiğim kadarıyla 13. yüzyıl sonrasında ortaya çıkar. Üstelik eski ve orta Türkçe metinlerde kelimenin Türkçe antlık şekli vardır diyor. Yani diyor ki burada anda yanlış bir okuma. Anda yok, ant var. Tamam ant da olur, ant kadın olur da. Yani burada illa A sesini alacak demek değildir. Bu iki damga yan yana ant diye de okunur. Ama anda okumak daha mantıklı. Sonra diyor ki ikinci kelimede katunk şeklinde okumuş ve kadın diye anlamlandırılmış diyor. Şu bölüm katunk. Kadın diye anlamlandırmış. Ama şurada bakın G değil damaksıl neyi gösteriyor. Eski Türkçe'de bugün söz konusu kelimenin damaksıl ne ile biten söylenişi olmadığından ilgili işaret kümesini kadın olarak anlamlandırmak doğru değildir diyor. Yani burada katunk şekli olmadığı için diyor Türkçe'de bu sesi diyor bu şekilde kullanamazsın diyor. Bu da kadın anlamına gelmez diyor. Üçüncü kelime teki, ziyaretçi misafir diye anlamlandırılmış ama
Yine eski Türkçeden bugüne semantik alanı ziyaretçi, misafir, konuk gibi kelimeleri karşılayan ve çağrıştıran tekiye benzer kelime görülmemiştir. Yani diyor ki tekiye benzer, bakın tekiyi bırak, tekiye benzer kelime yok diyor. Ziyaretçi, misafir, konuk gibi anlamı olan teki diye bir kelime eski Türkçeden bugüne yok diyor. Benzer kelime görülmemiştir diyor. Sonuç olarak bu metin gerçekten metin ise eski Türkçe ve eski Türk yazısıyla yazılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim diyor değerli hocamız. Evet, bu tutum çok doğru bir tutum. Yani bunlar yanlıştır deyip geçmek bilimsel bir tavır değildir. Bunlar yanlıştır. Çünkü şundan dolayı yanlıştır diye izah etmek bilimsel bir tutumdur. Takdir edilmelidir. Ben de değerli hocamızın bu bilimsel tutumunu takdir ediyorum. Evet, şimdi başka takdire şayan olan durum ise bu hocamızdan bu değerlendirmeyi alan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi doçent, Türkolog doçent Zeki Akçam hocamın tavrıdır. Zeki Akçam hocam kendi hocalarından, değerli hocalardan ve işin uzmanı, otorite olan hocalardan böyle bir eleştiri aldığı zaman yapması gereken şey bu çalışmaları çöpe atıp unutup gitmektir. Çünkü otorite olan hocamız bu yanlış diyor, bu doğru değil. Ama Zeki hocam herkesin yapabileceği şeyi yapmıyor. Farklı bir şey yapıyor. O nedenle de takdire şayan. Tutuyor bu eleştirileri bana gönderiyor. Diyor ki Turgay Bey sen bu yazıyı böyle böyle okumuşsun ama bakın değerli hocalarımız böyle eleştiriyor diyor. Tabii ben neticede işin bu boyuta varacağını bilmediğim için hani bu yazıyı okuyabilir misiniz? Burada ne yazıyor diye deyince yazıp okuyup göndermiştim. Detaylı bir şekilde savunmasını yapmamıştım. Ama bu şekilde bir eleştiriler gelince tabii ki ben de savunmalarımı yaptım. Dedim ki işte damgaların farklılığı, yani Kıbrıs'la Orhun Yenisey damgalarının farklılığı ileri sürülmüş. Benzer demiş. Her ne kadar anımsatıyorsa da diyor demiş. Bu anımsatmak kasıt benzeşme ise evet birebir aynı değil. Çünkü arada 1000 yıllık bir zaman farkı ve bir coğrafya farkı var. Haliyle damgaların aynı olması beklemek doğru değil. Ama benim başta da gösterdiğim gibi 19 tane damgamız her iki coğrafyada da 1000 yıla rağmen kullanılıyor. Evet. Ve ben bunu bu şekilde dedim. Yani ve benzeşmesi veya anımsatmasına rağmen burada bilimsel şüphe göz ardı edilmiş. Yani bunun aslında bu benzerliğin bir şüphe doyulması lazım. Bilimsel bir şüpheye neden olması lazım. Ama bilimsel bir şüphe hani olabilir belki falan dese yok. Ama kesin bir hükme gitmiş. Demiş ki kesinlikle değil. Yani bu Türk yazısı değil demiş. Evet diye ben savunmamı yaptım. Sonra gelelim söz varlıklarına. Hocamız okunan kelimelerle ilgili eski Türkçe'de anda kelimesi yok. Ant vardır. Ant içmiş. Türkçeden Moğolca'ya geçmiş kelimedir. İşte 13. yüzyıl sonrasında ortaya çıkar demiş. Şu gördüğünüz bölüm Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ün fotoğrafı. Yani Besim Atalay'ın tercüme ettiği kitap ve Türk Dil Kurumu'nun bastığı kitaptaki ant maddesinin fotoğrafı.
ant. Bakın D ile var. Yani bu daha sonra T oluyor. Ant oluyor. Ant var. Kaşgarlı Mahmut'ta. Anlamı da yemin. Fakat bakıyoruz ve birçok yaygın olarak yani Kazakça'da, Kırgızca'da, Çağatayca'da, Karlukça'da vesaire vesaire. Yakutça'da. Bakın Yakutça'da ilginç bir şey görüyoruz. Bakın. Kaşgarlı'da bu. Yani Besim Atalay'ın şeyinde. Andagar, Andagay var. Andagar var, Andagay var. Tabii ki bunlar isim. Andagar, Andagay. Ayrıca Türklerin meşhur Oğuz Destanı'nda Kurihan'ın arkadaşı Antalık Sarıkulbaş var. Ben bunları yazdım işte Zeki ve Toga'nın Antalık konusunda, bu Oğuz Destanı konusunda yazdıklarını, diğer hocaların yazdıklarını tamamen referanslarıyla hangi, nerede, ne yazdıklarını yazdım. Yani Antalık var, Andagar var, Andagay var, Andakatun yok diye bunları bu şekilde yazdım. Sonra katun şeklinde işte kadın diye adlandırılmış eski Türkçeden söz konusu kelimenin damaksın ile biten söylenişi olmadığından ilgili işaret kümesini kadın olarak anlamlandırmak doğru değildir demiş. Katun var bakın aynen. Burası gene Divan Lügat-ı Türk'ten Kaşgarlı'nın Mahmut'un Besim Atalay'ın çevirdiği kitabın fotoğrafı. Katun maddesinin fotoğrafı. Kadın, hatun. Bir de şöyle bir şey yapmış. Afrasyap, yani artık Afrasyap'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Kızlarından olanların adı demiş. Yani kadın için vesaire vesaire. Yani kadın kelimesi var. Sıkıntı burada G. Sondaki G harfi. Bu G harfini damaksal N olarak gören hocamız diyor ki katun var tamam da sonundaki G işi bozuyor, böyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla diyor katun olamaz. Şimdi birincisi bahsettiğim gibi demin Divan Lügat-ı Türk 18 harfli Arap alfabesiyle yazıldığı için Türkçe sesleri hele damaksal N gibi çok spesifik bir sesi ifade etmesi mümkün değildir. Yani katun Arap 18 harfli Arapça alfabeyle yazılmış. Türkçe bir kelime ama divanda Arapça yazılmış bu. 18 harfli Arapça ile yazılmış. Katun diye yazmış ama Arapların okuyacağı şekilde yazmış. Bu bir şüphe. Ondan sonra geçelim. Başka bir şey verdim. Örnek verdim. Cevabı olarak. Profesör Osman Fikri Sertkaya'nın Kiçik, Küçük, Bedük kelimeleri ile türevlerin etimolojileri isimli makalesini, ki bu makale Türk Dil Kurumu'nun Türk Dili dergisinde 2011'de şu sayıda yayınlandı. Kiçik, küçük ve bedük kelimelerinin türevlerinin etimolojisinde Osman Fikri Sertkaya, Profesör Osman Fikri Sertkaya hocamız kiçik kelimesini anlatırken şöyle diyor. Orta Türkçeden itibaren kelimenin son sesi olan G, kiçikteki G, yani şu G harfi Doğu Oğuzcasında sertleşip K haline alır. Ne olur? Kiçik olur. Küçük değil, kiçik olur diyor. Fakat burada bakın Batı Oğuzcasında ise düşerdir, düşecektir diyor. Yani G düşer, kiçi olarak Batı Oğuzcasında kullanılır demiş. Yani Oğuzca'da bile aynı zaman içinde iki doğusunda ve batısında, batı coğrafyalarında farklı gelişim söz konusu kelimeler. Birinde de düşüyor yani. G, sondaki G düşüyor. Çünkü sondaki G'ler söylenme zorluğundan dolayı genelde
genelde düşer. Yani demek ki yazı eskiden katunk var. Katunk şekliymiş. Sonraki G düşmüş olabilir. Evet. Bunu ben bu şekilde yazdım, gönderdim. Sıra geldi tekiye. Şimdi tekide ilginç olan şey şu. Ziyaretçi, misafir diye tekiye benzer, bırakın tekiyi, tekiye benzer bir kelime görülmemiştir diyor değerli hocamız. İşte bunlar şu bölüm Kaşgarlı Mahmut'un divanının fotoğrafı. Hocamız haklı. Teki diyor yok da. Ama tekiye benzer tiki var. Tiki var. Ama işte anlatmış tiki şöyledir böyledir. Fakat sonra bir işaret koymuş Besim Atalay. Demiş ki her ne kadar ibarede şurada bir bakın tekdi keldi. Tekdi keldi var. Tekdi geldi. Ve şudur arkadaşlar Arapça alfabeyle yazılı dışında. Her ne kadar ibarede tekdi keldi denilmiş ise de yanlış olacaktır. Yukarıda anlaşıldığına göre doğrusu gene Arapça ile yazmış teki keldi olmalıdır demiş. Yani tek diye bile Besim Atalay demiş ki bu yanlış olmalı. Doğrusu teki keldi olmalıdır demiş. Ve Besim Atalay dizinde, şu bölüm dizindir, dizine bunu teki diye almış. Ziyaretçi demiş, bakınız tekli demiş ve şunun sayfasının ve şeyini vermiş. Yani Arapça yazıda tiki ama Besim Atalay cümle içinde tiki tekli diye yazılıyor. Arap aynı yazar. Tiki kelimesini tekli diye yazıyor. Tekli geldi diye. Ama Besim Atalay diyor ki tekli yanlış. Doğrusu teki keldi olmalıdır demiş. İşin ilginç yanı şunu anlatmak istiyorum. Şurada çok önemli bir bilgi var. Bizim okumayla da ilgili. Diyor ki çünkü kadın yani bir kadın evlendikten sonra kendi ailesini ziyaret ettiği zaman tekdi keldi denir. Yani ziyaretçi geldi demektir. Şimdi buradan anladığım benim şu, bir kadın var, evleniyor, baba evinden gidiyor, belki obadan gidiyor, başka bir obaya gidiyor, uzak düşüyor ailesine. Sonra baba evini ziyaretine geldiği zaman ona tekdi deniyor. Ziyaretçi, misafir deniyor. Evet. Bu bilgiden sonra biz devam edelim. Gördüğünüz gibi bu cevapları ben yazdım. Bu şekilde fotoğraflarla detaylı bir şekilde eleştirilerin 4 eleştirinin 4'üne de cevap yazdım. Bu cevaplarım gidince tabii Zeki Hocam bunu değerli hocalarına gönderiyor. O hocalar bu cevaplarımı görünce tamam diyorlar, kabul, savunması güzel ama tek bir yazıt okumakla olmaz bu işler. Birden çok yazı okuması gerekir deniyor. Doğru, haklı. Tek bir yazıyla olmaz bu işler. Birden çok yazı okunması lazım. Hatta daha fazla. Ne kadar çok yazı okunursa o kadar iyi. Bunun üzerine Zeki Hocam bana ikinci resmi gönderdi. İşte resim bu. Aynen bu şekilde geldi bana. Bir amfora var. Kulpsuz, kapaklı bir saklama kabı. Yani seramikten yapılmış, pişmiş topraktan. Şöyle bir tahta aksamı var bunların.
o tahtanın içine oturtuluyor dökülmesin diye. Ve üzerinde gene şurada bir kelime ayracı nokta var. Dolayısıyla 2 tane kelimelik bir yazı. Zeki Hocam bana bunu gönderdi. Turgay Bey bunu da okuyabilir misiniz dedi. Ben tabii ki çok memnun oldum. İkinci bir yazı gelmesine. Çünkü yaptığım savunmanın kabul edildiğini anladım. İkinci bir yazı okumam isteniyordu. Bunu da gene şansım yaver gitti. Çıkan kelimeler Kaşgarlı Mahmut'ta vardı ve ben bunları okudum. Şu şekilde okudum. Şurada gördüğünüz satırı buraya aynen aldım. Gördüğünüz gibi bütün damgaları buraya aldım. Altına gene Orhun ve Yenisey'deki o baştaki tablomdaki damgaları yerleştirdim. Tabii mesela çizgileri kale almadım. Alt üst çizgileri falan. Şunlar aynı bakın. Bunlarda bir şey yok. Şu bölümde hiçbir şey yok. Aynı. Birebir var. Şunlar da var ama işte bunun altında çizgi var. Bunun üstünde altında çizgi var. Bunun da altında bir çizgi var. Neyse. Bu şekilde aldım. Gene aynı tablodan ses değerlerini yerleştirdim. Çıkan cümle 2 oklıtı ödür. 2 oklıtı ödür. 2 üretim üstün şeklindeydi ve ben tabii ki hemen bunu böyle göndermedim. Çünkü birinci yazıda tereciye tere satmamak için bir şey yazmamıştım. Yani niye bunları böyle okuduğumu yazmamıştım. Veya kelimelerin referanslarını yazmamıştım. Ama bu sefer oturdum. Tek tek Divan Lügat-ı Türk'ten kelimeleri aldım. Tek tek oglutı, 2 hepsini ödür, hepsini yazdım ve hocama gönderdim. 2 zaten biliyoruz. Bunu hiç hemen geçelim. 2'ye kimsenin itirazı yok. Türkçe rakamla 2 demek. Rakam olarak 2 demek. Oglit, bakın şurası tamamen gördüğünüz gibi Divan Lügat-ı Türk'ten fotoğraflamadır. Oglit, üretmek, çoğaltmak. Oglit'i da var bakın, oglit'i. Ben de zaten oglit'i diye okudum. Oglit'i hali var ve oglit'i da bakın, oglit'i da ise şöyle divan içinde. Bunlar tabii indeksi Divan Lügat-ı Türk'ün. Demişti Oglit'i 265. birinci cildin 265. satırında 265. sayfasında 14. satırda. Oraya bakladığımız zaman Oglit'i görüyoruz. Birinci cildin 265. sayfasında. Ol tavarın Oglit'i. Kelime bu. Ol tavarın Oglit'i. Türkçesini yazmış Besim Atalay. O malını çoğalttı, üretti. Yani davar mal biliyoruz. Çoğalttı, üretim. Yani davarın üretti, davar yavrulattı anlamında, üretti anlamında kullanılıyor. Oklutur, oklutmak. Gördüğünüz gibi burada üretmek, çoğaltmak anlamında. Ödür kelimesi de gene Divan Lügat-ı Türk'te. Burası indeks, burası da metin. Ödüre verilen şey, bir de ödürme diye de bir hali de var. Ödürme.
Ödür seçmek, üstün tutmak. Bakınız ötür, üdür. Ötür ve üdür diye şekilleri de mevcutmuş. Mevcut. Divan Lügat-ı Türk'te var. Yani ödür seçmek, üstün tutmak anlamında. Ve cümle içinde de gösteriyor. Şurada bakın 3. ciltte 11. sayfada 3. satırda koldaş bile yargıl karışıp edir ödürme. Koldaş bile yargıl karışıp edir ödürme. Ödürme. Bek tut yavaş takagu süylün sagın ederme. Yani burada bir beyitte geçiyor ödürme. Anlamı da arkadaşın ile yaraşıklı ol, ona aykırı giderek başkasını seçme. Ödürme seçme, üstün tutma. Başkasını, arkadaşına, dostunu başkalarından üstün, başkalarını dostundan üstün, arkadaşından üstün tutma. Anlamında kullanılıyor ödürmeyi. Evet. Yani gördüğünüz gibi seçmek, üstün tutmak anlamına geliyor. Evet, ben tekrar şeye döndük. 2 oklatı ödür. Yani 2 üretim üstün şeklinde okuyorum. Bu seramik kupsuz sıvı bir saklama kabı veya dinlendirme küpü öyle diyelim. Yani bir tür amfora ama kulpları yok. Çünkü nakliye amacıyla kullanılmayacağı için kulpsuz yapılmış. Bu tip şeyler mevcut o dönemde. Hani taşıma nakliye amacıyla kullanılanlara kulp takılmış. Yani rahat taşınsın, tutunup taşınsın diye. Ama bu sabit bir yerde içinde sıvı saklamak amacıyla veya mayalandırma, dinlenme amacıyla kullanılan bir amfora, küp. İçinde belki şarap, belki sirke veya zeytinyağı saklamak amacıyla kullanılmış olabilir. Üstüne yazı yazılmış, yani bunun içine konmuş, saklanan sıvının işte ikinci üretim veya iki farklı üretimin karışımı veya birinci üretim, ikinci üretim diye geçiyor yani tarım yaparken veya zeytinyağı üretiminde vesaire. İşte ikinci üretim de olabilir, 2 farklı üretimin de olabilir, bir karışımı olabilir. Ve ikinci kelimede bu karışımın kalitesini gösteriyor. Ödür olduğunu, üstün olduğunu, iyi kalite olduğunu ifade ediyor. Evet. Bu şekilde ben okumamı gönderdim. Tabii benim bu okumam da hani bir tane yazıt okumakla olmaz. Birden fazla olması gerekir diyen hocamıza bu da gönderildi. Tabii ben bunu böyle detaylı Kaşgarlı'dan referanslarla yaptığım için ve daha önceki savunmamda da kabul gördüğü için benim bu 2 okuma kabul edildi. O değerli hocamız baştan red eden, eleştiren, yanlıştır diyen değerli hocamız da ikna oldu ve benim Kıbrıs'taki Osmanlı öncesi Türkler Sempozyumuna katılıp bu okumalarla ilgili bildiri vermeme onay verdi. Evet. Şimdi sonuç olarak benim bu çalışmam Erken Demir Çağı Kıbrıs'ında başlıca yazı Kibro Hece yani Cypric yazısıdır. Yani işte bu uluslararası literatürde bu şekilde geçiyor.
Bu yazı Kıbrıs Erken Demir Çağı Kıbrıs'ın başlıca yazısıdır. Bu yazı Eto-Kıbriyat denen yerel dil, yani yerel halkın dili kabul edilen bir yazıdır. Eto-Kıbriyat dilini yapan Kipro-Syllabic yazısı. Bilinmeyen yerel bir dil olarak tanımlanan bu yazı dili Türkçedir. Henüz çözülememiştir denen yazısının Türk oyma runik yazısı, hece yazısı ve okuma kuralları ile çözülebileceğini ilgili amacım üniversitenin ilgili bölümlerinin dikkatini bu konuya çekmek. Ve genç akademisyen kadroların bu yönde, yani Kıbrıs'taki bu yazıtlarla ilgili tez hazırlamaları için yönlendirmelerini sağlamak amacıyla ben bu çalışmamı yaptım. Evet arkadaşlar, benim Kıbrıs'taki makalem, Kıbrıs'la ilgili makalem ve bildirim burada sona erdi. Ancak bu yazıların ortaya çıkması, baştan da söylediğim gibi Fenikelilerin Kıbrıs'taki egemenlik döneminde başlıyor. Yani Fenikeliler Kıbrıs'ta hakimiyet kurduğunda bu yazı ortaya çıkıyor. Daha önce yok. Ve Fenike hakimiyeti olan 300 yıl bu yazı yaygın bir şekilde Kıbrıs'ın resmi yazısı olarak kullanılıyor. Fenike hakimiyeti bittikten sonra da bu yazı kullanılmaya devam ediyor. Ta ki İskender, Makedonyalı İskender Kıbrıs'ı alana kadar bu yazıyı görüyoruz. Yani milattan önce 2. yüzyıla kadar. Ve toplam bu 800 yıla tekabül ediyor. 300'ü resmi olmak, Fenike dönemi olmak şartıyla toplam 800 sene bu yazı Kıbrıs'ta kullanılıyor. Sonra İskender, Büyük İskender döneminde yok oluyor. O nedenle Fenikeliler önemli. Fenikeliler kim? İşte baktığımız zaman genelde işte, Suriye'nin Akdeniz kıyılarında, Lübnan, bugünkü İsrail ve Suriye'ye ait bu kıyılarda yer almış bir ve aynı şekilde Akdeniz'de birçok şu gördüğünüz noktalar kolonileridir. Fenike kolonileridir. Gördüğünüz gibi Akdeniz'de birçok Fenike kolonisi kurmuş bir uygarlık. Fenikeliler. Kıbrıs Fenikelilerin ana yurdu olan bu bölgeye Levant da deniyor. En yakın olan ada. Ve tabii benim tahminime göre de Kıbrıs Fenikelilerin ilk kolonisi olması gerekir. En yakın olduğu için mantıken oranın ilk kolonisi olması. Mısır da var bakın şurada. Ve böyle gidiyor Rodos, Girit, efendime söyleyeyim Libya, meşhur Kartaca, şu Romalılara kafa tutan Asurbanipal, Kartaca bir Fenike kolonisi. Kartacalılar Fenikeli. Buradaki işte Sardunya, Korsika, Marsilya, Ibiza, İber Yarımadası, Tunus, Cezayir,
Bütün buralar, yani neredeyse Akdeniz'in tamamı Fenikelilerin hakimiyeti altında ve birçok kıyıda da, birçok yerde de koloni kurmuş bir uygarlık. Hatta Cebeli Tarık'tan çıkıp Atlas Okyanusu'na da gittiği, İngiltere'ye kadar gittiğine dair İngiltere'de Fenike buluntuları var. Efendime söyleyeyim, Kanarya Adaları'nda var. Buradan çıktıktan sonra Atlas Okyanusu'nda. Yani Fenikelilerin Atlas Okyanusu'nda da çıktığını biliyoruz. Ama nereye kadar gittiler? Orası henüz daha karanlıkta. Bazıları işte Güney Amerika'ya kadar gittiğini, Güney Amerika'da Fenike yazıların bulunduğuna dair iddialar var. İnternette aradığınız zaman. Şimdi devam edelim. Bu Göbekli Tepe'de Kün-Ay sembolü, bu Sümer'de Kün-Ay sembolü. Niye bunları gösteriyorum? Bu Kargamış'ta, Asur'da Kün-Ay, bu Mısır'da Kün-Ay, bu Göktürk paralarında Kün-Ay sembolleri. Bu da Fenike Kün-Ay sembolü. Yani Fenikeliler Kün-Ay sembolünü kutsal bir sembol olarak kabul ederler. Şu gördükleriniz Fenike yazısı. Burada da işte aldığımız kitapta anlattığına göre işte milattan önce 730'lardaki bir şey. Buluntu. Bu gene Fenikelilerin olduğu söylenen bir Baal tanrı figürü diyorlar. Gene bir Kün-Ay burada mevcut. Şurada bir damga var. Bu da Fenikelilere ait bir buluntu. Şam Müzesi'nden. Tabii bu sadece Fenikelilerle kalmıyor. Daha sonra mesela Ahameniş İmparatorluğu'nda da bu Kün-Aylar devam ediyor. Sadece burada da kalmıyor. Bu gördüğünüz Kün-Ay Saba, Yemen'de devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunlar hep kültürel devamlılığı gösteriyor. Bu da Saba, Yemen'de bir Kün-Ay. Şurada bakın Yemen Kün-Ay. Şuna özellikle şu forma dikkat edin. Burada bir insan iki kolunu havaya kaldırmış, bu şekilde dua ediyor. Elleriyle ay çiziyor. Kafası da gün şeklinde. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü aynı şeyi Kartaca'da görüyoruz bakın. Kadın ellerini, kadın gibi veya böyle diyeyim bir insan ellerini havaya kaldırmış, kafası. Burada da aynen o şey var. Bu Kartaca, Fenike. Fenike kolonisi Kartaca. Peki bu da Altay. Gorno Altay. Bu İspanya İber. Bakın ay ve kün. Şurada da kün var. Ama bir de şöyle gün çiçeği, öyle değil. Güneş çiçeği. Altta da gene İspanya'daki yazı. İber yazısı. Bu da İber. İspanya'da bu şekilde yapıyor kün ayı. Ama yani bu şekilde de oluyor. 180 derece ters de görüyoruz.
Bunu bakın aynısını Kıbrıs'ta görüyoruz. Bu eser Kıbrıs Lefkoşa Müzesi'nde. Künay. Bu gene bir Künay. Bu resmi birazdan gene göreceğiz. Bu da Kıbrıs'ta Barnabas Kilisesi'nin eklentilerindeki müze sergi bölümünde çektiğim fotoğraf. Şimdi internette şöyle bir şey yapmışlar. Fenikeliler. Punik dediği Fenike. Fenike alfabesi. Siz bakmayın burada Yunanca işte alaf, belt bilmem ne diye kendi kafalarına göre ses değerleri vermişler. Aldırmayın ona. Bu Fenike alfabesi. Bu Libyan dediği Kartaca. Libya. İberik dediği İspanya. Glözel dediği Fransa. Bunların hepsi Fenike kolonileri. Fenike ve kolonileri öyle diyelim. Bulunan damgalar. Görüyorsunuz değil mi? Hep damgalar çok tanıdık, çok bildik damgalar. Biraz daha yakından bakalım. Bu Kuzey İber skriptleri yani sembolleri, yazı damgaları. Bu da Güney İber damgaları. Yani İber'de de aynı coğrafyada belli bölgede biraz farklı, diğer bölgede biraz farklı ama çok benzer. Bakın değişmiş hep birbirleriyle. Zamana ve coğrafyaya göre tabii ki farklılaşabiliyor damgalar. Ama çoğu tanıdık olduğunu görüyoruz. Gelelim Fenikelilerin önemi ne? Önemi şu bakın. Herodot 5. kitapta Yunanistan'a, daha doğrusu Atina'ya yazıyı Fenikelilerin öğrettiğini söylüyor. Peki Fenike'den önce Yunanistan'da yazı var mı? Atina'da yazı var mı? Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Çünkü bu harfleri Yunanistan'a Fenikeliler getirmişlerdi. Hatta İyonyalılar eski geleneği olarak bugün papirüse yazılı kitaplara vizesi diyorlardı. Şurada diyor ki ben Yunanlıların bunu daha önce tanıdıklarını sanmıyorum. Kadmos'un yol arkadaşları bu ülkeye yerleştikten sonra ki bunlar Fenikeliler Yunanistan'a pek çok bilgi getirmişler. Ve özellikle yazıyı sokmuşlardır. Ki ben Yunanlıların bunu daha önce tanıdıklarını sanmıyorum. Başlangıçta bu bütün Fenike'de kullanılan harflerdi. Sonra zamanla bu işaretlerin okunuşları gibi biçimleri de değişmiştir. Diye anlatıyor. Yani Yunanlıların Fenikelilerden önce yazıyı bilmediklerini, yazıyı Fenikelilerden öğrendiklerini, yazı yazmayı söylüyor. Şimdi nerede kaldı koca Grek medeniyeti? Yani yazıyı bilmeden medeniyet. İlginç. Geçelim. Fenikelilere Batılılar Fenike diyor. Yani Roma, Bizans, işte daha doğrusu Doğu Roma kaynaklarında Fenike geçerken Doğu kaynaklarında yani Sami, Arap veya Pers kaynaklarında Kenan diye geçiyor. Tevrat'ta da bol bol Kenan geçer çünkü Musa'dan çıkıp çölde gezdikten sonra 40 sene bir kuşak bittikten sonra İbraniler Yeşu isimli yani Musa'dan ölünce yerine geçen Yaşua
veya isimli kişinin önderliğinde Kenan diyarına geliyorlar ve Kenan diyarında Ay isimli şehri ele geçiriyorlar. Bakın Kenan diyarında Ay. İngilizce Ay, A-I şeklinde Ay diye okunuyor bu. Zaten burada da görüyorsunuz İbranice'de Hay diye okunuyor. Anlamı da Ay. Türkçe İncil'de de Ay kenti diyor bakın. Ve bu Ay kenti ni İbraniler ele geçiriyor. Yani Fenike kenti bu. Kenan kenti, Ay kenti. Tamamen Türkçe. Türkçe'de de zaten çevrildiğinde Ay diye çeviriyorlar. Tevrat'ı çevirenler. Bir diğer Kenan şehri Jeriko diye geçiyor. Tabii Jeriko diye yazıyorlar. Yeriko diye okuyorlar. Yeriko. Gördüğünüz gibi bu kelimede Yeriho İbranice'de Yeriho çünkü Y okuyorlar J'yi. Bu da Kenan'ın bir başka şehri. Gene Tevrat'ta geçiyor. Jeriko diye geçiyor. Ama bu Yeriko Arapçada Eriha. Yeriha. Bugünkü Eriha. Bugünkü ismi Eriha. Suriye'de Eriha. Anlamı da gene bakın Moon, ay ışığı, Yerah'tan geliyor diyorlar. Bu bizim bildiğimiz Yaruk. Yeriko, Yaruk. Yani ışık, aydınlık, parlaklık anlamında. İbranice'deki anlamı da aynı. Ay ışığı anlamında. İlginç yani bu Kenan'ın şehirlerinden biri. 2 tane şehrini burada bahsettik. 2 şehirde isimler Türkçe. Evet gelelim Kıbrıs'ta bulunan ilginç mezarlar. Şimdi Kıbrıs Kral Mezarları diye biliniyor. Kıbrıs'ın değişik yerlerinde var. Bildiğim kadarıyla Baf'ta da var. Ama biz Magosa'dakine gittik. Yani Gazi Magosa'daki kral mezarlarına gittik. Bu bölgede hemen Barnabas Kilisesi'nin biraz ötesinde denize doğru işte Salamis'in gerisinde Alaşya'nın gerisinde kral mezarları denen bir bölge var. Ve burada toplam 70 küsur mezar var. Bir tanesi bu. Ve en muazzamı, en büyüğü. Gördüğünüz gibi bir tümülüs içinde bir kulgan. Bu kazı sırasında üstünü kapatmışlar hani zarar görmesin diye bir çatı yapmışlar. Kazdıkları yeri. Buradan açmışlar tümülüsü. Ama ne zaman açtılar bilmiyoruz. Yani bunun kazı raporları da elimizde yok. Bulamıyoruz. Bunun dışında dediğim gibi 70 tane mezar var. Buraya bizim girmemize izin verilmiyor. Kazı olduğu için giremedik yani. Üniversite olarak bile giremedik yani. Üniversitenin sempozyuma katılan akademisyenler üniversite üzerinden izin alınıp girilemedi. Gördüğünüz gibi bu bir tipik kurgan, tümülüs mezar. İçinde neler var? Bir kısmını birazdan göstereceğiz. Bu tümülüsün kesitini şuraya bir maket şeklinde yapmışlar. Gördüğünüz gibi yanında başka bir mezar. Bu daha başka bir mezar. Şurası mezar odası. Muhtemelen bunun üstünde de bir toprak ve kaplıydı, açılmış. Şu
gördüğünüz pinapenli yer de at var. Yani atlar buraya gömülmüş. O bölümü de sergilemek amacıyla sonradan pinapenle böyle cam mekanlı bir şey yapmışlar. Birazdan göstereceğim. Bu başka bir mezar. Bakın burası mezar odası daha küçük buranın. Buranın biraz daha büyük bir mezar odası var. Ama bunlar o baştaki tümülüsle alakası yok. Bunlar başka mezarlar. Gördüğünüz gibi bunların içinde atlar gömülü. Birazdan daha detaylı gireceğim. İşte şimdi bu gördüğünüz gibi bir at iskeleti var. Yani bir atlı defin söz konusu. Sadece bir mezarda değil, birçok mezarda. Şimdi burada bu bölgede bir şey yapmışlar. Tek bir odadan oluşan bir sergi alanı yapmışlar. Ve burada o atlardan birinin kafatası var ve o atlara da at süsleri de gömülmüş. Onlar da çıkmış. Böyle bir temsili geçmişler. Süslemişler at kafatasını. Bu atların yanında bir de savaş arabası var. 2 tekerlekli şurada. Bu tabii reconstruction, yani sonradan yapılma. Mezardan çıkan orijinali muhtemelen çürümüştür. Ahşap olduğu için. Ama onun yeniden canlandırma yapmışlar şu şekilde. Atlar buraya takılıyor. Arkada savaşçı var. Ve bu süsleri var işte. Atların şeyinde süsler var. Muhtemelen cenaze atlarla, 2 tane atla bu arabanın üstünde geliyor defin yerine. Yani cenaze arabası olarak bu savaş arabasını kullanmışlar. Ve atları da orada defin etmişler. Kurban edip arabayı da gömmüşler. Peki bu atlı ve arabalı defin nerede var? Bizim Pazarık Kurganı'nda var. Tabii ki arabalar farklı. Oradaki arabayla buradaki araba çok farklı. Ama at arabası ile gömü Pazarık Kurganı'nda var. Bu gördüğünüz gene o kurganlardan çıkan Kıbrıs'ta bir at süsü. Yani bu atların süslerinden bir tanesi. Şunlar atların göz kapaklarına geliyor. Hani etrafı fazla görmesin gibisinden. Bunlar da göğsünde, atın göğsünde yer alıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir kanatlı bir aslan, Künay düşman askerini ezmiş şekilde tasvir ediliyor. Düşman askeri de muhtemelen bir denizci. Denizci kıyafeti çünkü genelde bu kıyafet. Evet. Şimdi şu aşağıdaki plakalar gibi mesela şu plakayı daha yakından görelim. İşte bu burada. 2 tane plaka. Burada gördüğümüz gene figür. Aynı figür burada da var. Bu şeyi biz Sümer'de görüyoruz. Şu sağ taraftakiler Sümer. Gördüğünüz gibi hemen hemen birebir benzer. Öyle diyelim. Aynı demeyelim de benzer. Yani bir Sümer etkisi söz konusu. Bunlar da Sümer'de hani tanrılar diyorlar ama bunlar Kam. Yani kuş tonuna giren Kam kral. Öyle diyelim. Aynı zamanda. Şu da bakın gene Sümer tanrı şeyi, sembolü. Bunu da aynen burada görmekteyiz.
Kıbrıs'ta demek ki Sümer etkisi var kültür açısından. Devam edelim. Bunlar işte gene Fenike Kün Aylı 2 aslan. Bu sefer aynı Kün Ay aslanlar oturmuş bir vaziyette. Bu işte Barnabas Kilisesi'nin müştemelatında bunlar var. Sergileniyor. Evet, gene Barnabas Kilisesi'nin müştemelatında gene bu şeyden çıkan, kurganlardan çıkan bir heykelcik var. Burada ilginç olan kucağında bir ceylan veya oğlak diyeceğimiz bir tutuş var. Bir duruş gördüğünüz gibi. Bu duruş Sümer'de de mevcut. Daha ilginci bu tutuş Hacı Bektaş'ta da mevcut. Yani bir kültürel devamlılık söz konusu. Şimdi bunu niye getirdim? Şu bir tez, eski Türk cenaze törenlerinde ölü yakma adeti. Yani eskiden Türkler ölülerini yakıyordu şeklinde. Bildiğiniz gibi bir bilimsel bir makale. Özet kısmını da burada aldım. Bu inanıştan ötürü Milattan önce 1200 yılından itibaren eski Türklerin cesetleri yakmaya başladığı görülmektedir. Bu adet daha sonra Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vesaire bazı topluluklarda görülmektedir diyor. Yani cenazenin yakılması pek fazla, hani tabii işin uzmanları bunu biliyorlar da pek fazla bilinen bir şey değil. Türkler bir dönem cenazelerini yakıyorlardı. Bunlar gene Barnabas Kilisesi sergi alanından gene şeyde bulunmuş, kurganlardan çıkmış, o mezar, kral mezarları dediğimiz kurganlardan çıkmış ölü kül kapları. Şimdi bunlar farklı. Yani bunlar bir su testisi değil, kulpu yok. Yani veya sıvı kullanılmıyor. Bunlar sadece ve sadece cenazelerin yakıldıktan sonra küllerin konduğu kaplar. Ve buraya küller konuyor ve kurgana bu şekilde defin yapılıyor. İlginç olan şey şu, bu kapların üzerinde turna motifleri var. Turna kuşu. Aslında kabın kendisi turna kuşu şeklinde. Bakın gözleri var. Ağız kısmında gözleri var. Kabın kendisi de turna. İşin ilginç yanı. Ve üzerinde turna kuşundan başka ayrıca bizim kadim Oz damgası mevcut. Şöyle bir işaretler var. Bunları hemen hemen birçoğunda var. Kül kaplarının. Bu işte ölünün ruhunu uçmaya gidişini temsil ediyor. Devam edelim. Daha yakın planda bir şeyde bakın bir turna kuşu ağzında Oz damgası. Bu başka bir şey, kül kabı. Bunun üzerindeki turna kuşu motifi çok belirgin, açık. Bir oz, yani ruhun göğe yükselmesi anlatılıyor bu okla. Yükselirken oz, çarkı felek de deniyor. Yani feleğin çarkından, yıldız çarkı da diyebiliriz. Yani günahsızsa eğer bu çarktan geçen
geçebiliyorsa, hani feleğin çarkından geçmiş derler ya. Şimdi gerçi anlam biraz kaymış. Yani bu çarktan geçebilse, yani cennete doğru yükselen ruh günahsızsa, bu çarktan geçebiliyorsa, turna kuşu o ruhu alıp uçma cennete götürüyor. Tamamen Türk inancıdır bu. Yani başka kültürlerde buna rastlamak, ya bu inanç rastlamak yok. Mesela şu turna kuşumuz, bakın, en çok bilinen, en yaygın, çünkü turnanın bir sürü çeşitleri var. Hatta flamingo bile bir tür turna. Ama en yaygını olan turna kuşumuz bu. Ve gördüğünüz gibi bunun turna kuşu olduğu şüphe götürmez. Şimdi gelelim biraz da DNA çalışmalarına bakalım. Şimdi bir grup genetikçi bir çalışma yapıyorlar. Ne ile ilgili? Demir Çağı Filistinli ile ilgili. Bunun Türkçesini Google çevirmesi, işte antik DNA erken demir çağı Filistin'in genetik köklerine ışık tutuyor diye bir haber. Ekibin ismi işte Filistin'de nerede? Aşkelon, Akdeniz liman kenti Aşkelon'da, bugünkü İsrail'de Aşkelon'da genç bronz ile erken demir çağı arasında bir şeyler bulunmuş. Deniz halkları da denen işte bir Aşkelon yerleşimi var. Fenike yerleşimi. Orada Fenike döneminden, yani demir çağında, bronz ve demir çağında bulunan mezarlardan alınan antik DNA demek, demindeki neden o. Mezarlardan çıkan iskeletlerden alınan DNA'ların yapılan incelemesinin sonuçları bu makalede yayınlanıyor. Genetikçilerin makalesi. Bu makaleyi referans göstererek Indo-Europan, Hint-Avrupa sitesi diye bir site var. Orada bu makaleyi, şurada Türkçe kısmına getirelim. Aynı çalışmaya referans göstererek yorumluyor. Ve diyor ki Kıbrıs başlığı altında burada bulunan antik DNA'ya göre bu haplogrup R1B M269'dur diyor. Yani genetikçilerin yaptığı çalışmayı sonucunda buradaki Kıbrıs'taki ve Fenike dönemi Finike'de bulunan iskeletlerin R1B M269 olduğunu şey yapıyor. Şimdi bu R1B M269 ne? Onu, bu rakamı aklımızda tutalım. Geleceğiz şimdi ona. Evet. Ne bu şey nerede? R1B işte bütün bu Fenikelilerin gittiği her yerde. Burada gösteriyor. Hatta işte Sicilya vesaire. Hatta daha da uzağa gidiyor. Mısır vesaire. Şurada görüldüğü gibi Sardinya, İtalya, Etruks. Buralarda hep R1B 216'yı 269'u görüyoruz efendim. Çünkü Fenikeler. Şimdi şöyle bir site vardı. Şu an kapandı gibi hatırlıyorum. Bulamadım çünkü. Ama o zaman ben ekran çıktılarını almıştım. R1B haplogrubunu anlatıyor. M269 dahil. Diyor ki M269 Türklerde R1'in kollarından biridir diyor.
ve bulundukları yer çeşitli Kazak, Kıpçak ve Tatar boylarında gözükmektedir diyor M269. Evet, tabii biz genetiğe pek bakmıyoruz. Çünkü çok yeni bir bilim dalı. Daha henüz emekleme döneminde ve tamamen batılı bilim adamlarının kontrolünde gelişen bir şey. Ne zaman ki bizim Türk bilim genetikçilerimiz bu konuya hakim olurlar, o zaman teknik de daha gelişir, teknoloji de daha gelişir. Çok faydalanacağımızı düşünüyoruz. Ama şimdilik bu kadar. Evet efendim, ben şeyi bitirdim. Çalışmamı. Hepinize katıldığınız için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.